Sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Ben Tuğba Sun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, çok uzun zamandan beri öncelikle beni tanımayanlar için şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Ülkemin ekonomisine, halkın yükselecek tepkisine, halkın hoşuna gitmeyecek kararlara çok uzun uzun yıllardan beri fazlasıyla dikkat çekiyoruz sevgili dostlar. Şimdi öyle bir aslan yeni ayı gelecek ki ülkemi güçlendirecek, adeta yeni bir lider mi ortaya çıkıyor 2025 Temmuz ayından sonra dedirtiyor bana. Onun için bu güzel haberi de şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum. Yalnızca şunu unutmayın sevgili dostlar. Hatırlarsanız yakından takip edenler yine çok iyi bilir. Biz bu 2025 ilkbaharına ve sonbaharına çok uzun zamandan beri dikkat çekiyoruz. Biz bu ilkbaharı ve sonbaharı hiç unutmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle içine girdiğimiz döngü, bakın 2026 da dahildir. Sonra bana demeyin, Tuğba hani bir yeni ay vardı, Ağustos ayında bir yeni lider gelmedi. Ne dedik? Bir kazan kaynıyor. Bu kazanın içine bir herkes girer sevgili arkadaşlar. Şöyle güzelce temizlenilir, kalaylanacak o kazan önce. Ondan sonra tabii ki beklediğimiz baharlar hem dünya halkları için hem kendi gençlerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için fazlasıyla ufukta yakacak ama bu aslan yeni ay. Bunu unutmayın. Fakat işte bu kazan kaynarken, kazanlar kalaylanırken hepimizin yüreği biraz adeta ağzımıza gelebilir. Hani nefesimiz kesilebilir. Çok uzun zamandan beri yine ne diyoruz? Satürn, Neptün, Koç kavuşumu. Fakat bu Temmuz sonu itibariyle bu Mars teraziden bir karşıtlık yapıyor. Yani yaşadığımız tutulmalar fazlasıyla tetikleniyoruz arkadaşlar. Onun için çok net diyorum ki ağzımız adeta biraz yüreğimize ağza gelebilir. Yürek ve nefesler kesilebilir. Şimdi bu göstergeye baktığımda özellikle ülke astroloji haritamızda Uranüs'ten de hayli destekli olabileceğimiz açısal bağlantıların içinde olduğu bir yeni ay olacak. Halkları bir kere dünya genelinde de göreceğiz. Bizim ülkemizde de fazlasıyla destekleyen bir yeni ay enerjisi olacak sevgili dostlar. Bana adeta ülkemizde büyük bir değişimin, dönüşümün, döneminin habercisi olan günleri işaret ediyor. Bu Temmuz'dan başlayan süreci lütfen unutmayın. Çünkü biz Türk halkı olarak özellikle bu yaz aylarında başlayan, yine söylüyorum döngüleri, 2025 yılının kapanışını, sonbaharını hiç unutmayacağız sevgili dostlar. Hani bakıyoruz ya Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması, gençlerin yargılanması bir değişimin artık miladı olarak alıyorsak ben yanılıyoruz diyorum sevgili dostlar. Sadece o değişimin sesini, halkın sesini çünkü bize artık bundan sonra daha yükseltecek bir yeni ay olduğunu gösteriyordu canım sevgili dostlarım. Yeni bir dönemin olduğunu gösteriyordu. O yüzden hani Sayın Ekrem İmamoğlu yargılandı işte ne dedik mahremiyetine girebilirler dedik yaptığımız soru astrolojisi öngörüsüyle. Sabah vakti şafak operasyonu mahremiyetidir bir insanın evi girildi ama bu değil. Bunu sakın unutmayın. Bu halkın birliğini ne dedik? Bu halk duygudaşlığı öğrenir dedik. Partiler bile kendi içlerinde bir birlik fişiğinin işini yaktılar sevgili dostlar. Ama asıl dönüm noktasına gidiyoruz. Biz bu dönüp baktığımız, bu içindeki bulunduğumuz döngüyü dolu dolu çok net önümüzdeki 2026 kapanışı 2027'de görebiliriz ve şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bazen öyle döngüler oluyor ki hayatımızda çok üzülüyoruz, çok sıkılıyoruz, çok kızıyoruz ama sonra dönüp bakıyoruz ki o gün oh iyi ki hayatımızda bu oldu diyoruz sevgili dostlar. Oh iyi ki o gün bunları yaşadık diyeceğimiz döngülere gidiyoruz. Bir de size hep diyorum ya Plito vitesi takacak sevgili dostlar sınır aşımına çıkacak. 2025 Temmuz ayında sınırlarını aşan Plito ülke yönetiminin kadrolarında ciddi bir değişimin ayak seslerini başlatacak. Bizler için adeta bir devrin kapanışı beklediğimiz o tabii ki bunu bir benzetme olarak söylüyorum sevgili dostlar. Sonra bana dönüp diyorsunuz ki Atatürk öldü. Ben de hadi ya diyorum tarih bilgilerimi bir gözden geçireyim. E, Mavi gözlünün sarışının sinyalini verecek sevgili dostlar. Tabii ki bu bir mücadele dönemi olacak. Bunu sakın unutmayın. Çok daha dünya halklarını, ülke yöneticilerini krizler içinde göreceğiz. Adeta ben işin içine Plito girdiyse 2024 yılında da çok konuştuk Plito Kova'ya geçtiğinde. Kul plan yaparken kader
gülermiş günleri başlıyor ve ne dedik artık hiçbir şey, hiçbirimiz için, hiçbir yönetim için, hiçbir dünyayı yöneten Plito aslan kuşakları için eskisi gibi olmayacaktı. Lütfen bunu dünya geneline de alalım. Dünya genelinde ne diyoruz? Hep yaşça büyük bizim tanıyoruz diyorum ya. Ya babalarımız ya dedelerimiz yani ya torunlarıyız ya çocuklarıyız sevgili dostlar. Aslında biz dünya yöneten bu Plito aslan kuşaklarını çok iyi yakinen tanıyoruz sevgili arkadaşlarım. İşte evet kabul edelim krizle gelen, isyanla gelen kolay olmayacak bir değişimden bize bahsediyor. Ben hemen şöyle 14 Mart 2025 tarihinde yazdığım bir postumu, yazımı okumak istiyorum. 14 Mart 2025'te yazdım. Büyük isyanlarla başlayacak. Birinin tahttan indirilmesi, diğerinin tahta çıkarılması. Analar belli ki çok ağlayacak. Tarihin tozlu sayfalarında yer alacak büyük isyanlar, ileri değil, gerileme dönemini yaşayan devletler, devrik liderler tarihte hiç unutulmayacak sevgili dostlar. Satürn, Neptün, Koç kranını yaşıyorsak bunu söylemek hiç de yersiz olmaz diye düşünüyorum. Canım arkadaşlarım hemen ekranımızı getirip sizlerle şöyle bir paylaşımımızı yapalım. Evet canım arkadaşlarım, şimdi bana umudumu yeşerten, adeta hayatımızda yeni bir devrin kapısını açması, acaba ülkemize yeni bir lider mi geliyor? Siz ne dersiniz? Lütfen yorumlar kısmına bana yorumlarınızı yazın. Şimdi bu yeni ay Jüpiter günü Jüpiter saatinde gerçekleşiyor. Hukuk insanlarını, din insanlarını fakat ulusal ve bölgesel soruşturmaları, belediyeleri keza yine çok fazlasıyla konuşacağımızı gösteriyor sevgili dostlar. İki kadınla ilgili bir olay yaşayabiliriz ülke astroloji haritamızda. Bize fazlasıyla güç getirecek de bir yeni ay olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Birazcık hani hatırlar mısınız? Hep ne dedik? Saçları havaya dikecek günler geliyor. İşin içinde Uranüs var. Elektrik çarpmış gibi yapabilir bizi. Trafolara tutulduk çok uzun süreden beri. Hani dedik ya Türk halkı olarak. Şimdi biraz saçları yakacak. 2 derece aslan. 2 derece aslan saçları artık havaya dikmeyecek sevgili dostlar. Duyduklarımız, duyacaklarımız üzerimizde soğuk duş etkisi yaratırken saçlarımızı birazcık göreceklerimiz, meclisten çıkan haberler, ülkemizin cebini ilgilendiren konular biraz saçları yakıyor sevgili dostlar. Buraya dikkat edelim. Mecliste birazcık ateşli tartışmalar olur sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki dönem mecliste uçuşan yumruklardır. Halkın ama diyor ki dünya genelinde 2 derece aslan, aslan pençesi, aslan pençesi iniyor devlet liderlerine, büyük dünya yöneten liderlere sevgili dostlar. Halklarının pençelerini bakın nerede diktatörce tek adam rejimleri varsa halklar birazcık artık pençeleri çıkarıyor diyor bu yeni ay. Tabii ki liderler de ne yapacak? Aslan varsa işin içinde terbiye etmektir. Bakın ama sevgili dostlar, liderler tabii ki önüne geleni öfkeyle terbiye etmek isteyeceklerdir. Çok da öfkeli, değişimin fişeğini yakacak ama bunun birazcık ateşli, öfkeli doğada da olduğunu bize gösterecek bir dönem. Bu bölgedeki yıldız sabitesi bize bunu anlatır sevgili dostlar. Ayrıca ilk dekanda gerçekleşiyorsa dünya genelindeki kıtlığa, yangına, çocuklara, çocukların hastalanmalarının bol olmasına ki hatırlarsanız çok uzun 2024 girişiyle ilkbahardan sonra Hayci'ye sınır aşımına çıkıyor dedik. Sevgili arkadaşlar bu yeni ayda Hayci'ye 20 derece ikizlerde yöneticisi ne? Zaten dön bak Merkür. Çocukların hastalanmasını, çocuklara karşı işlenen suçları çok uzun zamandan beri bunu da konuşuyoruz ya. Çok beyefendi sandığımız yöneticisi bu aile büyüğümüz de olabilir. Bunların çocuklara karşı işlediği çirkin suçları görebiliriz sevgili dostlar. Dünya genelindeki devletlerin neyi var? Çocuk esirgeme kurumları var, rehabilitasyon merkezleri var, hastaneler var değil mi? Bunlar da çocuklara hani biz duyduk ama daha büyük devletlerin de içinde olduğu suçların ortaya çıkmasını duyulacağı günlere doğru gittiğimizin tekrar hatırlatırım, altını çizerim sevgili dostlar. Çocukları çok fazlasıyla da konuşturacak. Size geçen demiyor. Bizim ülkemize alayım halkı kızdıracak bir olay var sevgili dostlar. Yani bu Ekrem İmamoğlu'nun mahremiyetine girilerek sabah vakti, şafak vakti operasyonu bir fişi yaktı. Ama bundan sonra hep birlikte göreceğiz. Bu değil sevgili dostlar. Çok daha büyük. Mesela iki kadını çok konuşacağız. Biri belki Ekrem İmamoğlu'nun eşi olabilir sevgili arkadaşlar.
İki kadını çok fazlasıyla konuşacağımızı bundan sonra gösteriyor. Diğer kadınla ilgili de tahminlerim var ama vakti geldiğinde konuşacağız sevgili dostlar. Ee, istedikleri kadar bakın ülkemiz için cebimizi, çünkü bunları antisya olarak bakarsak sevgili dostlar, ülkenin ikinci evi ve 11. evi de cayır cayır yanıyor. Vergiler, krediler, borçlar, menkul kıymetler, hazine, Maliye Bakanlığı, sevgili dostlar, hatırlarsanız yazın ne konuştuk çok fazlasıyla. Hazinede durumlar iyi değil sevgili arkadaşlar. Hangi çılgın astrolog ülkemdeki bu ekonomik krizi çözecekmiş açısal bağlantılarıyla şaşarım dedim hatta, hatırlarsınız belki. Bu gökyüzündeki açısal bağlantılar, ben hani kendime ve ülkeme göre açı bükücü olmadığım için realist bir şekilde size aylardır e, Venüs yay yabancı para karşısında Türk halkının sıkıntı çekmesidir diye konuştuk. Bir dolarları, sahte dolarları duyduk değil mi? Doların bu Ekrem Bey'den sonra fırlamasını, 41'lere gelip baskılanmasını da duyduk. Şimdi ben de diyorum ki istedikleri kadar bir şeyleri baskılasınlar bizim ülkemizde sevgili dostlar. İstedikleri kadar kemer sıkma politikaları uygulasınlar. Enflasyonu baskılama çabaları da olsa hazinede büyük bir yangın var. Ve bu yangın artık halkın cebine belki de çok daha büyük bir şekilde tepki vermesine sebep olacak şekilde geliyor sevgili dostlar. Hani adeta bakın duyduklarımız çok halkı güçlendirecek ama sinirini bozacak ifşalar. Hani eskiler der ya, ya seni teneşir patlasın. İşte böyle sözler olabilir ki 2025'e girmeden şunu da demiştim. Hani öyle bir yıla gidiyoruz ki, öyle bir döngüye gidiyoruz ki, aman hani eskiler der ya, evlerden Irak. Bakın dünya genelinde yangın var, patlama var. Değil mi? Amerika yandı. Önce Amerika'da başladı Ocak sonunda. O zaman da bunları sizlerle konuştuk. 21 Ocak'ta da bizde de canlarımız otelde tatil yaparken yandı. Eskiyi de hatırlatalım. Unutuyoruz ya Türk halkı olarak. O yüzden hatırlatmalarımı da yapıyorum. Şimdi büyük yangın geliyor diyor sevgili dostlar. Hayatta tutunma gücü, ama bize verecek kadar, Türk halkına söylüyorum, bize her ne olursa olsun çok büyük güç verecek bir yeni aydır bu, Temmuz'daki yeni ay sevgili dostlar. Büyük mücadele başlatıyor, büyük taarruz mu diyelim, büyük mücadelenin başlangıcı var. Çirkinlikler duyacağız, çok büyük ifşalar duyacağız. Yalnız Kapella hattında olacak tam Venüs 12. evde sevgili dostlar. Burası biraz deprem yaratacak da bir bölgedir. Umuyorum bir sismik afetle karşılaşmayız. 2026 Ocak, Şubat'ta dahildir sevgili dostlar. Ki geçen gün değil mi, 2026 Ocak, Şubat'ta sert tetikler var sevgili dostlar, ki bu yeni ayın dolunayını göreceğiz. İşte orada tamamlanmaları göreceğiz. Lütfen dünya geneline bu yeni ayla yanacak fişeye bakın, neler olduğunu siz bana dönüp artık yorumlarınızı yapın. Tabii ki ifşalar var. Merkür var içinde. Merkür aslan bakın, liderleri çok yakından ilgilendiren. Buna Jüpiter günü, Jüpiter saati ise ulusal soruşturmalara sebep olabilecek, ekonomik suç işleyen, insan haklarına riayet etmeyen, çocuklara karşı suç işleyen, dünyayı yöneten liderlere dönün, tarihe de bakın. Tarihe dikiz aynalarımızı açıp baktığımızda liderlerin çok büyük, bundan sonra kendilerine kaçacak yer, delik arayacakları bu yeni ayın fişiğidir sevgili dostlar. Duyduklarımız bakın, hani depremle ilgili bir bölge dedim ya, artı 9 şiddetinde, artık artı 7'yi falan geçtim ben. Artı 9 şiddetinde bir sismik hareket etkisi yaratabilir ve şoklayabiliri gösteriyor sevgili arkadaşlar bize. Unutmayın, işin içinde Jüpiter varsa biz bunları fazlasıyla konuşabiliriz sevgili dostlar. Ama bizi fazlasıyla yapılandıracak da bir zaman büyük ekonomik stresi konuşuruz. Kontraları, antisyaları da eklersek bir ekonomik olarak da stresin artık fazlasıyla patlayan tekerin geldiğini gösteriyor. Üzgünüm, ben bunları bugün söylemiyorum. Gökkubbe bunları söylüyor. Ben söylemiyorum sevgili arkadaşlar. Ayrıca size şimdi şöyle eski alimlerden emanet kalan bilgilerde bakın, o zaman 2025 Şubat da dahildir, 2026 içindeki döngü de dahildir. Şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. E, eski alimlerden kalan emanet bilgilerin içinde bu bir dünya yöneten liderlerin şanssızlığına sebep olacak diyor. Bir takım şanssızlıklar ve onlara ait hazinelerin, malların da artık eriyip gitmesine engel olamaz diyor gök kubbede gerçekleşen 2 derece Aslan burcundaki bu
yeni ay sevgili dostlar. Ve daha sonrasında bir kralın yolculuğa çıkmasını konuşacağız. Ne demiştim size, hatırlar mısınız? Bunu maksimum 2026'da bir dünya yöneten liderin Beşar Esad'da gördük değil mi? Rusya'ya sığındı sevgili dostlar. Bir dünya yöneten liderin başka topraklara iltica etme talebinin olacağını bize gösteriyor. Siz yazın yorumlara. Dünya genelini izliyorsunuz. Hangi lider başka topraklara iltica etmek için kendine yer arayacak? Ve şunu tekrar hatırlatıyorum. Hatta bunu ben size postumla söylemek istiyorum. Yazdığım bir yazıyla sevgili arkadaşlar. Bundan sonra öyle bir döneme gidiyoruz ki, bakın Kova yeni ayı vardı, hatırlar mısınız? Krallar, dünyadaki krallar, saraylar ve eşraflarıyla ilgili bir bölge, siyasilerle ilgili bir bölgedir bu dedik. Bir de bunun Temmuz'da asıl isyanları gümbür gümbür başlatacak bir dolunayı var canım arkadaşlarım. Onun için biz bundan sonra çok daha fazla dünya yöneten krallarını, işte Esad rejimini nasıl konuştuk? Bundan sonra alın, kim kral, kimin sarayı var, kimin eşrafı var? Bunlarla ilgili lütfen yorumlara da gelin buluşalım. Türkiye'de yeni doğacak liderin bir tanesinin kadın olabileceğini size görüyorum sevgili dostlar. İki kadın diyor. Ortalığı karıştıracak iki kadın, iki açıklama, ama bu Türk halkına güç verecek. Türk halkının ileriki döngüsü için belki de duyduklarımız adına o kişilere dönüp diyeceğiz ki Allah razı olsun. Ne dedik? İleride sevgili dostlar öyle bir şeyler yaşarız ki, ama dönüp baktığımızda o gün oh iyi ki bunlar oldu dediğimiz döngüler olur canım arkadaşlarım. Ve de şunu yazmıştım. 2025 ilk tutulmaları üzerine 13 Nisan terazi dolunayı çok çetrefilli bir dönemin kapısını açıyor. Çok çok konuştuk sevgili dostlar. 2025 sonu 2026 yılında da sürecek bir savaşla barışı iç içe geçirecek döngüde adeta siyasi isimleri, kralları işaret ediyor. Ülkemizde siyasi arenaları birçok bakanlığı çok net bir şekilde hem de değişime sokarken, birbirlerinin koltuklarını sallamak adına ifşalarını duyuracak bir döngüdür sevgili dostlar. Bakalım ilk çatırdama muhalefetten mi kendi içinde ifşası, iktidar partisinden mi şok dosyalar, şok açıklamalar, şok tapeler göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi size hemen şu yazımı bulacağım. Ondan sonra veda edeceğim. Umutlu olun sevgili dostlar, umutlu olun. Gökkubbe'de ilk başlangıç fişeğini yakan 28 Şubat balık yeni ayı ve devamındaki tutulmaları da eklersem, uzunca zamana etkisi yayılacak şekilde dünya basınında bolca konuşulacakların başında parmak sallayan devrik liderler yer alacaktır sevgili dostlar. Tutulma mevsimi 2025 eşittir devrik liderler yılıdır canım arkadaşlarım. Öyle değişik sahnelere gidiyoruz ki hep şimdi işte hak adalet konularını konuşuyoruz. Hak etmeyen insanların özgürlüklerinin elinden çalınmasını konuşuyoruz. Şimdi dünya sahnesinde çok farklı senaryolara gideceğiz sevgili dostlar. Bu kara bulut artık dünyayı yöneten bütün liderler için işler canım arkadaşlarım. Bu tutulma mevsimi, bu Aslan yeni ayı, Temmuz yeni ayı adeta içimizde umudun fişeklerini yakacak, beklediğimiz bir sesin duyulmasına sebep olacak bir yeni ay olacak sevgili dostlar. Evet, şimdi sizi ekran başında bekletiyorum ama bunu okumadan da ayrılmak istemiyorum. Biraz aşağılarda kalmış bu platformda yazdığım yazımda. Bakın sevgili arkadaşlar, şunu da söyleyeyim: platformlara, sosyal medyaya, iletişime, erişime kısıtlamalar gelebilir. Ben şimdi yeni bir sosyal platformunda yazı platformu açtım. Bunu da Instagram Storyler bölümüne ekleyeceğim. Bence tedbirlerinizi alın. Her zaman bir B planınız olsun diye de eklemek istiyorum. Çünkü fazlasıyla haber basın yasaklarının olacağı bir döneme doğru ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden herkes kendi üzerine düşen tedbirini alsın. Evet, 8 Ocak 2025 tarihinde yazdığım bir postumu sizlerle paylaşıyorum. Umudunuzu yüksek tutun. 2025 sonuna doğru sinyallerini alacağımız bir döngü geliyor. Maksimum dolu dolu, hadi 2026, 2027. Ben pek 2027'ye kalacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Basında göreceğimiz sahneler biraz değişik olacak gibi duruyor. Birçok siyasi isim
ve isimler. Ne diyoruz? Dünya genelindeki kralları, sarayları, sarayın eşrafındaki dostlarını, yalan dostluklarını işaret ediyor sevgili dostlar bunlar bize. Birçok siyasi isim ve isimlerin hem de çok yakinen tanıdıklarımızın siyasi yasaklı duruma düşürmelerini, fazlası da hapis cezalarını ya da hastalanmalarını konuşacağız derim. Satürn Koç, Neptün Koç ve artı 2026 Mart, Mars Koç kranına da eklersek dünya genelinde bakın yazdım bunu paylaşacağım. Tozu dumana katacak. Dünyayı yöneten bütün liderleri zangır zangır titretecek Plüto aslan kuşaklarına bir dönem geldiğinin müjdesini veriyorum. Evet, ülkemizde yeni doğacak bu lider kim olabilir? Lütfen yorumlarda bekliyorum sevgili arkadaşlar. Hayli destekliyiz. Onun için sevgili arkadaşlarım isyan etmeyin. Biz şunu göreceğiz. Dünya genelinde dünya yöneten bütün krallar, eşrafları, arkadaşları, birlikte oldukları, oturdukları, konuştukları kişilerin sevgili arkadaşlar aralarındaki büyük ifşaları, çatırdamaları göreceğiz. Ve Gökkubbe diyor ki ilahi nizam isteseler de istemeseler de bütün benim dediğim dedik olan hayatınızın her arenasına alın. Herkes istese de istemese de tarihe not düşecek şekilde gidiyor sevgili dostlar. Aslında biz çok önemli tarihi bir dönemece tanıklık ediyoruz. Onun için lütfen üzülmeyin, umutsuzlaşmayın, korkmayın. Ülkemize yeni bir güneşin doğacağının da habercisi olacak. Evet, kolay olmayacak. Kolay olan hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Çünkü Instagram yayınımda da sizlerle paylaşmıştım ya canım arkadaşlarım. Bir daha okuyalım mı bunu? Bunu da okuyalım. Hadi okuyalım. Çünkü okumuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet, bakın ve de şunu da söylemek istiyorum. Buna da hazırlıklı olun. Farklı, tuhaf, belki de hayal kırıklığına açık, adeta üzerimizde soğuk duş etkisi yaratabilecek. Gösterip sol vuran liderlerin asla o yapmazlar ya diyebileceğimiz türden olaylarını, kararlarını ilerleyen günlerde görebiliriz. Şoklanmaya hazır mısınız diye 26 Haziran 2024 tarihinde yazmıştık sevgili dostlar. Bir şeyin dedik ya acı bir bedeli olacak ki unutmayacaksın bir daha aynı hatalara düşmeyeceksin diyeyim sevgili arkadaşlarım. O yüzden biraz can sıkabilir, biraz can yakabilir bir döngüde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen umutsuzlaşmayın, umudunuzu kaybetmeyin. Çok güzel günler geliyor. 22 Ocak 2024'te havada biraz sanki fazlasıyla yaz kokusu var. Ülkemizin işte Lunar Return haritası Aslan Dolunay'ını da eklersek çok riskli günlere merhaba diyebiliriz diye bir post paylaşmışım. Koç noktasındaki Plüto, Lilith, Ay halkın canını sıkabilecek güçlü ses getirecek durumları işaret eder. 2024 yılında başlayan dönün bir bakın Allah aşkına 2024 değil mi? Çocuk katillerini duyduk. Daha sonrasında neler oldu mecliste? 2024 yılında başlayan uyanışın aydınlanması 2025 Mart'ta neler oldu sevgili arkadaşlar? Görmezden gelinen gerçeklerin acısı birazcık can sıkacak ki insanlık olarak daha aydınlanmak için bir daha acı bedel ödemeye gerek yok dedirtecek. Hele ki başlayan çıkar savaşları, 4-10 aksı, iktidar ve muhalefet partisi arasında, kendi içlerinde, kendi partilerinde başlayan çıkar savaşları içeriği, kendi içlerini fena karıştıracak. 2025-2026 her şey vaktini bekler diye 22 Ocak 2024'te ben sizlere bir post yazmışım sevgili arkadaşlar. Onun için umutsuzlaşmayın. Şöyle bir sırtınızı dayayın. Jüpiter yengeçe geçecek ki bu Aslan Dolunay'ında Türk halkına muazzam bir güç verecek ama ne kadar etik, ne kadar ahlaklı olduğumuzu bir kez daha gösterecek ve bu sonbaharda da çok büyük olaylara bizi tanıklık ettirecek ama destekleyerek, bereketlendirip güçlenerek. Onun için düşmeyin, her ne olursa olsun tekrar hatırlatayım Mars üstü tutulmalar yedik. Agresifleşmeyin sevgili arkadaşlar. İsteseler de istemeseler de diyor Gökkubbe büyük değişim başladı. Bunun ateşi Gökkubbe'de bu film çoktan başladı. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Yeni doğacak lider kim olacak ve biz hangi iki kadını çok konuşacağız. Ben birini yazdım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun o güzel eşi gibi duruyor sevgili arkadaşlar.
Diğer yorumlarınızı, öngörülerinizi de sizden bekliyorum. Evet, Allah'a emanet olun. Çok güzel haberler verdim içinde. Bunu unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.